Oluyor değil mi? Merhabalar Derin Universe sakinleri. Ne haber? Ne yapıyorsunuz? Bu videonun konusu Max'in Hall 2. sezon. Şahsen ben 1. sezonu da izledim. 2. sezonu da dün bitirdim. Bu arada ben dün bittiğini bile bilmiyordum ya. Bayağı hızlı geçmedi mi? Bu arada bu dizinin yapımcısının Türk olduğunu biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum. Yani 2. sezonda öğrendim. Ondan da bahsedeceğiz ileriki dakikalarda. Çok etkilendim ya. Acayip etkilendim bu arada. Çünkü executive producer'ı, yapımcısı Türk bir kadın. Hem de head of writer yani yazar da kadın. O yüzden çok sevdim yani bu durumu. Ceylan Yıldırım. Buradan ona sevgiler, saygılar. Çok güzel, çok başarılı bir kadın demek ki kendisi. Bu kadar buralara gelebildiyse de çok gurur verici bir şey bence. Kimse bunları konuşmuyor Türkiye'de. Önüme notlarımı açtım. Max'in Hall'un 2. sezonunun incelemesine başlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar birkaç bölüme ayırdım notlarda. Önce James Ruby'nin ilişkisini konuşacağız. Sonra karakter gelişimlerini konuşacağız. Sonra temalar ve tonu konuşacağız. Dizinin 2. sezondaki ton farklılığı var 1. sezona göre. Teknik ve estetik detaylarını konuşacağız. Tabii ki pazarlama. Gene başlayacağım ya. Neden dik? Pazarlama ve fan kültürünü konuşacağız. Çünkü zaten bir kitap adaptasyonu bir dizi. Sezonlar arası farkları konuşacağız ve prodüksiyon sürecini konuşacağız bu dizinin. O zaman başlıyorum. James ve Ruby'nin ilişkisi. Dizi şöyle başlıyor. Açılış sahnesine bittim dizinin. Bence dizinin açılış sahnesi hem çok estetik hem insanın böyle göz zevkine hitap eden, gerçekten aynı şeyi söyledim ama harbiden öyle bir açılış yapmışlar. Hem iki karakter arasındaki o kimyayı çok iyi bir şekilde özetlemişler açıkçası. Hem de çok estetik bir Oxford çekimi gördük orada. O da benim çok hoşuma gitti. Çalışını çok sevdim dizinin. James ve Ruby'nin açılış sahnesini çok sevdim. Hem çok estetik olmuş hem de iki karakterin enerjisini gördük. Kendim tekrarladım. Neyse. Devam ediyoruz. Sonrasında biliyorsunuz ki James'in anacığı ölüyor. Anacığı ne alaka abi? James'in annesi ölüyor ve James'in buhranını görüyoruz. Kendisini kaybediyor. Klasik romantik karakter, erkek karakterimiz gibi kendini içkiye, uyuşturucuya, kadına veriyor. Sonra Ruby'yi aldatıyor. Oç. Ya, çok klasik ya. Gerçekten çok klişe. Çok klişe. Ya biliyorum bu bir kitap uyarlaması ama kitap uyarlamasında da değiştirebiliyoruz ya. Ama bunu değiştirseler biraz fazla hikaye aksı değişir. Bütün temel değişir. Ama bak, burası çok klişe belki bu olay ama çok kısa sürüyor. Tek bir gece sürüyor ve James hemen pişman oluyor. Hemen Ruby'nin gönlünü almak istiyor. Bakın, klişe olmayan bir sahne varsa o da kesinlikle şu sahne. James'in o yerde yatarken Ruby'nin ne olursa olsun aldatılmasına rağmen gözünün önünde öpüşüyor. O bunlara rağmen acısını ve işte yasını görüyor ve yanına gidiyor. Yanına oturuyor böyle ve James'in o sarılışı ve ona o gerçekten sığınışı. Bak, bu sahne gerçekten beklenmedik bir sahne bence. Özellikle gençlik böyle çıtır çerezler için. Gerçekten beklenmedik bir sahne. Çünkü genelde erkek karakterlerimizi böyle görmeyiz. Bir damla yaş falan görürüz sadece. Ya da işte bana dokunma Ruby, iyi değilim falan, böyle bir şeyler oldu ama özlüyorum falan gibi böyle aşırı ağır, aşırı duygusuz görürüz. Ve çok aslında gerçek dışıdır bunlar. Bu sahnede gerçekten hınkıra hınkıra, sömüre ne ya? Sümküre sümküre ağlıyor James. Ve bu benim çok hoşuma gitti. Karakteri benim kafamda çok gerçekçi bir yere oturtturdu. Ve ben biraz James karakterinin arada kalmış bir karakter olduğunu düşünüyordum. Yani şey anlamda arada kalmış değil. Evet, zaten konunun kendisinde çok arada kalmış. Hep erkek olmak, erkeklik
yüklenen bir karakter. Yani bunu babası da yapıyor. Hikayenin içerisinde babası da yapıyor ama genel anlamda karakter yazımında da James'in biraz bad boy mu olsun yoksa iyi çocuk mu olsun onun da arada kaldığını, çünkü karakterin kendisinin de arada kaldığını düşünüyordum. Ve burada da aslında bu ikinci sezonda James'in biraz daha gerçekten o erkek olmak kavramının yüklendiği bir hayattansa sevgi, şefkat, dayanışmayı seçtiği, arkadaşlarıyla dayanışmayı seçtiği, egosunu biraz daha aslında törpülediği bir sezon izledik. Bence James'in sezonuydu bu sezon. Ben çok fazla Ruby karakteri, ya bu diziyle ilgili en negatif yorumlarımdan biri o olacak. İleride konuşuruz. Ama James ve Ruby'nin ilişkisine, özellikle o James'in konuşma sahnesinde o ağlayarak anlattığı, duygularını anlattığı, annesini özlediğinde hissettiklerini anlattığı vesaire, o yaz sürecinde de karakterin bir erkek karakter olarak ağlamasını görmek, insanlara duygularıyla dokunuşunu görmek beni çok etkiledi. Yani çıtı çerez bir diziye göre bence çok güzel sahneler bunlar. James ve Ruby'nin sahnelerinin genelinde soft bir ilişkileri var. Yani gerçekten soft bir enerjileri var. Ama tabii bazı yerlerde soft hot oluyor. 3-5 karakterden bahsedeceğim sadece. James karakterinden başlayalım ki bence ikinci sezonun hikaye örgüsü ve ana aksı James üzerinden gidiyor. Yani Ruby ile sonlanıyor sezon finali. Ruby'nin başına gene gelenlerle sonlanıyor. Yani Ruby çok edilgen noktada. Bu diziyle ilgili en negatif yorumum bu. Kadın karakter, genç kızımız çok edilgen bir noktada ve hikayesi sadece o yerden gidiyor. Yani hep çok edilgen bir yerden veriyorlar Ruby'nin hikayesini. Ruby kendi ayaklarının üzerinde duran, Oxford çalışan ve Oxford için çalışan, tek başına her şeyi yapan bir karakter. Evet, bunların hiçbiri edilgen değil. Karakteri çok güçlü kılıyor. Ama bunların hepsi hep bir negatiflikle James'in ailesi tarafından etkileniyor. Tamam, evet, anlıyorum. Bir çatışma yaratmanız gerekiyor ama bu kadar edilgen bir noktaya koymak kadını bende hikayeye karşı bir inandırıcılığını aslında azaltıyor. James karakterinin dediğim gibi karakter gelişimini çok beğendim ben bu ikinci sezonda. Hem o arada kalmışlığı, hem o toplumun ona yüklediği eril zihniyetin aslında ne kadar altında kalmış olmasını. Hani bu hep dediğimiz eril zihniyetin kötülüğü var ya, eril zihniyetin topluma zarar vermesi. Bu aslında çok evrensel bir konu. Yani mesela bu dizide de bu dizi normalde Almanların hani başrolde olduğu, İngiltere'de geçen enteresan bir şey biliyorum ama öyle bir dizi olmasına rağmen aslında o eril zihniyet dediğimiz kavramın, o zihniyet biçiminin ne kadar evrensel olduğunu ve bu eril zihniyetin erkeklere de kadınlar kadar olmasa da erkeklere de çok zarar verdiğini ve bu dengesizliğe neden oluşunun iki tarafa da, aslında iki tarafın olmadığını, toplum denilen şeye, insanlık dediğimiz şeye ne kadar zararı olduğunu gösteriyor bize James karakteri. Ben bunları alıyorum. Yani evet, biliyorum çok fazla anlam yüklüyorsun da diyebilirsiniz ama ben anlam yüklerim abi. Burada bunun için buradayız derim ona da. Ruby karakterine geldiğimizde Ruby'nin, dediğim gibi ben hikaye aksını Ruby'nin çok beğenemedim. Çok dediğim gibi pasif bir yerde kaldı. Çok aktif bir tarafa geçemedi Ruby'nin karakteri. Ve aslında Ruby'nin çok lider konumda olduğu çok fazla olay vardı. Bunlardan bir tanesi ne şey koyabiliriz. Bunlardan bir tanesine şey koyabiliriz. Gala. Balo sahnesinin yapımı. Oxford'dan başka bir kadın dernek işte burs alması, ama mesela işte burs alıyor, başka bir kadın ona burs veriyor ama başka bir erkek karakter dediğimiz James'in babası gelip o bursu iptal ettirebiliyor ve hep aslında babanın yaptığı her şeye çok tıkır tıkır işlemesini gördük ve buna çok rahatsız oldum. Bu kadar izlediğim şeyde bu kadar kötünün kazanmasını istemem böyle bir tip dizide. Lydia'nın aksından nefret ediyorum. Bu arada yazım şekli ya da işiniz şekliyle alakalı değil. Ben o tropu hiç sevmiyorum. Beni çok rahatsız ediyor Lydia ve Graham ilişkisi. Yani öğretmen ilişkisi. O gerçekten bu dizide en rahatsız olduğum şey. Bu çiftin aksının romantik yazılıyor olması. Yani bu çok yanlış. Bu gerçekten çok yanlış. Çocuk yaşta dediğimiz bir kızın
öğretmeni tarafından aslında istismar ediliyor olmasını aşk kıssası altında bize veriyor olmaları o kadar yanlış geliyor ki bana. Yani burada çünkü hiyerarşik düzlemde senden yukarıda ve aslında sana ders veren rolde olan bir karakterin hayatında yaşamın kendisinde yani günlük hayatında sana ders veren roldeki bir insanın gelip de senin ona olan sen ona hayranlık duyabilirsin, aşk duyabilirsin vesaire vesaire. Çünkü duygular kontrol edilemeyebiliyor. Ama öğretmen karakterinin buna cevap veriyor olması ve buna bu aşkı, bu çocuk yaştaki kişinin aşkına yetişkin ve onun öğretmeni rolüyle hayatına girmiş bir insanın bunu kabul ediyor olması kabul edilebilir bir şey değil. Kabul çok kullandım ama anlatabilmişimdir umarım söylemek istediğim şeyi. O yüzden o aksan nefret ediyorum. Ve Lydia'nın ikiz bebeklerini sevişi, işte ikiz bebeklerim olacak, oley falan. Ya bunlar gerçekten bana. Ben kitabı okumadım arkadaşlar. Kitapta ne olacağını bilmiyorum, ne olduğunu bilmiyorum. Okuyanlar bana yorumlarda yazabilir. Hepsini okuyorum zaten yorumların. Oradan da öğrenmiş olurum ama ben şu anda izlediğim şeyi değerlendiriyorum. Lydia'nın gerçekten o bebekleri aldırmasını istedim. Çünkü bence olması gereken bu. Çok yanlış bir ilişki dinamiği var. Çok yanlış bir çocuk karakter var aslında orada. Biz yetişkinleri izliyormuşuz gibi geliyor. Oynayan oyuncuların da büyüklüğünden dolayı ama bunlar lise sonundaki öğrenciler. Yani ve uzun sürede de bu ilişkinin devam ettiğini düşünürsek bayağı küçük yaştan beri istismara uğruyor bu karakter. Ve bu dizide onu bekler misin diye söylerseniz bunu beklerim bu diziden. Çünkü ne kadar çıtır çerez bir dizi de olsan senin hedef kitlen gençler olduğu için ve o gençler seni izleyeceğini bildiğin bir iş yaptığın için bu aksı bu şekilde vermek çok yanlış geliyor bana. Ben o şeyi sevmedim. İlişki dinamiğini hiçbir zaman sevmedim. İkinci sezonda sevmedim. Birinci sezonda sevmemiştim. Babalarına geçeyim. Eli Stayer'e geçeyim önce. Arkadaşları hiçbir şey olmadı o karaktere. Biraz fazla yan karakterleri fazlalığından ve hepsine girilememesinden dolayı çok fazla yan karakter var. Ama bu yan karakterlerin hikayelerine girilmiyor. O zaman bence bu kadar çok yan karakter ya yapmasaydınız ya da az yapıp öz yapsaydınız diyorum. Yani bu kadar çok yaptığınızda da o zaman sadece arka planda geçen karakterler olarak oluyor. Babaya geçelim. Mortimer. Adlarını gerçekten nasıl Mortimer neyse. Hiç adlarına takılmıyorum söyleyiş biçimime. Baba karakteri bir tık komplike. Çünkü onun hakkında düşüncelerim hem pozitif hem negatif. Her karakter ve dizide olduğu gibi. Bu karakterin ağladığı sahneyi çok sevdim. Çünkü gene o çok eril zihniyette bir karakter. Zaten James'e de o hayatı sadece kazanmayı, erkek olmayı vesaire yani tabii ki tırnak içinde erkek olmak. Bunları baskılayan karakter o ve aslında kendisinin de ne kadar baskıladığını ve kendi kendine ne kadar acı çektirdiğini gördüğümüz bir sahne var. O sahneyi çok sevdim. O James ve Lydia'nın gelip ona sarıldığı sahneyi çok sevdim. Ama işte bu sahneyi yazan kişinin ya da yani bu sahneyi yaptıktan sonra dönüp de bu karakteri hiçbir şey olmamış ve hiç o kırılmayı yaşamamış kadar eril haline geri döndürmek, eski o katı, baskıcı, kontrolcü, narsist haline geri döndürmek bana o hissettiğim sahnedeki duyguyu da boşa çıkardı aslında. Çünkü bu karakter böyle bir anda ağlayacak bir karakter değil. Yani bunu tabii ki gerçek hayatta da yaşadığımız bazen çok fazla şey olur ve hiçbiri bizim karakterimizi böyle temelinden etkilemeyebilir. Bizi değiştirir ama temelinden etkilemeyebilir. Bazıları at gözlükle devam eder. Ama bu karakter zaten çok katı bir karakterdi. Birinci sezonda da bunu görüyorduk. Çok katı, değişmeyen, aynı, dümdüz bir karakterdi. Ve bu karakterin zaten bu kadar ağlayarak ve bu kadar çırpınışını gördüğümüz bir sahne o karakter açısından çok beklenmedik bir sahne. Ve onun ağır bir dönüşüm olması gerekiyordu. En azından bir dönüşüm süreci olması gerekiyordu. O dönüşüm sürecine bile girilmeden karakteri kötü ve sebepsiz kötü tarafına biraz koyduğumuzu düşünüyorum. O yüzden de baba karakterinin yazılımını hiç beğenmedim.
Yani yazılımı çok tutarsız geldi. Başında çok güzel bir açılım yaptılar karakter açısından. Hani o eril zihniyete, hep eril diyorum ama öyle. Erkek demek istemiyorum. Çünkü bunun bir zihniyet mevzusu olduğunu düşünüyorum. Kadın erkek fark etmeksizin. Onun o zihniyetinin aslında kırıldığı noktayı gösterip hiç olmamış gibi devam etmek hikayeyi boşa çıkardı. Şimdi temalar ve tona geçelim. Ton olarak ikinci sezon biraz daha dark ve psikolojik bir yere de geçmeye hedeflemişler ama çok da olamamış gibi. Yani sadece James üzerinden bir psikolojik temayı ele almak istemişler. Ne Ruby ne Lydia açısından. Özellikle Lydia'nın psikolojisini çok az görüyoruz. Sadece ağlıyor. Bu bir psikoloji göstermek değil yani. İç durumunu, iç çatışmalarını göstermek değil. Sadece ağlıyor. Karakteri her gördüğüm yerde kaşları böyle. Buradan temalardan dediğim gibi Ruby'ye çok az yer verildiği için Ruby'nin ailesine de çok az yer veriliyor. Ruby nasıl gösteriliyorsa aile de öyle gösteriliyor. Çok pasif bir noktada. Kötülüklere karşı yaşamak zorunda kalan, hep haksızlık edilen, hep mağdur rolde Ruby ve ailesi var. Ve bu beni rahatsız etti açıkçası. Dediğim gibi yani tamam, gene bu ailedeki sorunları görelim. Gene onlara kötülük yapsınlar. Okey, hani baba karakteri onlara çektirsin, tamam, ama bu ailenin kendi içinde hiçbir çatışmasını görmüyoruz. Sadece Ruby ve neydi, çok da seviyordum onu. Kardeşi. Kız kardeşinin adı neydi arkadaşlar, hatırlıyor musunuz? Kız kardeşi işte. Hatırlamıyorum şu andaki. Çok da sevdiğim bir karakterdi ama unuttum. Yorumlara yazarsınız. Kız kardeş ve Ruby arasında bir çatışmayı gördük. O da zaten çok kısa sürdü ve çok temelsiz bir şekilde bitti. Yani sadece galaya davet etmesiyle o çatışmayı sonlandırdılar. Çünkü kardeşi biraz daha ona şey diyordu, işte benden utanıyor musun, beni niye davet etmiyorsun böyle yerlere falan filan. Ve bir tane galaya davet etti. Bunu çözdü. Aslında çok temel bir sorun. Çünkü bir tanesi devlet okulunda, bir tanesi özel okulda okuyan iki kardeşten çok güzel çatışma çıkabilir. Çok güzel bir çatışma çıkabilir ve bunun çatışmanın aslında fitilini de ateşliyorsun. Diyorsun ki küçük kardeşler ağzından işte sen benden utanıyor musun? Beni niye böyle yerlere götürmüyorsun yanında falan deniliyor. Çok güzel bir giriş yapıyorlar ama bunun çözümü tek bir sahneyle oluyor ve bu gerçekçi gelmiyor. Umarım 3. sezonda daha fazla görürüz. Ben Ruby'nin kardeşi karakterine bayıldım. Bence çok tatlı bir karakter, çok aslında dolu dolu bir karakter. Yani çok dolu bir karakter. Dedim ki bunun spin-off'u olsa keşke bu karakterin. O kadar sevdim. Çünkü bence çok büyük bir çatışması olan bir karakter o da. Yani hem maddi durum düşük bir aileden gelip ablası burslarla çok daha ondan iyi bir yerlerde, yani tırnak içinde iyi bir yerlerde, iyi bir sosyetenin içerisinde okuyor. Kendisi işte tasarımcılıkla ilgileniyor ve kendi işlerini yapmaya çalışıyor. Kendi kendine o da bir şeyler yapmaya ve tırmanmaya çalışıyor. O yüzden çok sevdiğim bir karakter oldu. Teknik ve estetik olarak benim çok işim değil, o yüzden gördüğüm kadarından bahsedeceğim. Ben atmosfer olarak beğendiğim bir iş açıkçası. Estetik bir iş. Kendi estetiği olan bir iş. Dediğim gibi ilk sahnede, Oxford'un ilk sahnesinde, Ruby ve Bell'in sahnesinde, buraya da koyarım. Devamlı koymayacağım, gidin izleyin valla. Çok güzel bir estetik. Tek mantıksız gelen o beyaz part denilen şey estetik açıdan çok güzeldi ama hikayeye hiç, yani bir katkısı vardı evet. İlişkilerini işte açıklıyorlardı ama ilişkilerini o kadar önceden bilmediğimiz bir karakterin onlara tek bir dakikalık etkisiyle açıklıyorlar ki o açıklama sahnesinin de bir anlamı, benimle bir duygusu olarak bir bağlantısı olmuyor. Çünkü karakter geliyor, tanımıyorum, etmiyorum ama diğer karakterler, ana karakterin sevmediği bir karakter. Ona gıcık oldukları için tak diye bir önceki sahnede saklayalım dedikleri şeyi hemen açıklıyorlar. Hani o zaman niye saklayalım dediniz? Sırf geldi diye açıklayacaksanız. Pazarlama ve fan kültürüne gelelim. Ben Prime Video'nun pazarlamalarına bayılıyorum. Çok fan odaklı yapıyorlar. Fanlara çok saygı duyarak yaptıklarını düşünüyorum. Bu fan kültürü mevzusunu benimseyerek iş yaptıkları için. Lansmanlarını da çok beğeniyorum. Gerçekten şaşalı, gerçekten para dökerek ve o gençlerin hak ettiği, o gençlerin de izlediği dizi ve filmlere pazarlama yapalım. Onların da daha etkinlik haline getirelim. Onların da izleme keyiflerini yükseltelim, coşturalım. Bunları aslında yapıyor olmaları çok hoşuma gidiyor. Ve bu yüzden de Max and Hall'un da lansmanı çok güzeldi.
Tabii bu dizide çok fazla aslında şey yok. Couple'ın arasına giren bir karakter var ama yani bir Team Jeremiah, Team Conrad falan böyle şeyler yok. Bu da benim en sevdiğim şey bu arada. Gerçekten Love Triangle yok. Bayılıyorum bu konuya. Ve ama hashtaglerde Max'ın Hall'un gene çok yüksek olduğunu, etkileşimin çok yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. Çünkü Max'ın Hall'u sadece o iki ana yani couple'dan yola çıkarak pazarlıyorlar. Yani o iki karakterin hem hikayelerini pazarlayarak hem de backstage'deki oynayan oyuncuların birbirleriyle ilişkilerindeki o tatlılığı, birbirlerine ya sevgililer mi değiller mi bilmiyorum, emin olamıyorum ama o ikiliyi pazarlıyorlar ve bu çok doğru bir pazarlama stratejisi. O romantik bir iş veriyoruz biz. Z daha çok odaklanıyorlar yani. Sezonlar arası farklara geldiğimizde birinci sezon daha gençlik vibe'ı ve daha cheesy bir vibe'daydı. İkinci sezon ise daha dramatik öğeleri fazla. Daha donuk bir sezonda aslında. Daha olaysız geldi bana. O kadar olay oldu ama mesela James'in aileyle tanışma mevzusu falan çok müzik altı geçti ve benim en merak ettiğim sahneler onlardı. Yani büyük olaylara çok yer verildi. Küçük olaylara az yer verildi ama küçük olaylar olarak görülen şeyler bence bunlar karakter odaklı diziler olduğu için, daha ilişki odaklı diziler olduğu için küçük olaylar dediğimiz o işte James'in aileyle tanışması vesaire aslında daha büyük olaylar. Diğer o büyük babanın o ekstrem kötülüğünü falan izlemektense ben James'in Ruby'nin ailesiyle yaşadıklarını izlemek daha çok. Diksiyona geçtiğimizde genelde dizi neyde geçiyordu? Marienburg Kalesi'nde. İngiliz taşra atmosferinde geçiyor. Genelde pastel tonları gördüğümüz bir dizi estetik açıdan. Daha pastel ve unreality dediğimiz ve estetik bir bakış açısıyla çekiliyor. Daha çok modern indie dizileri, müzikleri görüyoruz soundtrack'inde. Modern indie, daha klasik vibe müzikler var. Müziklerinin yani bu dizinin biraz daha aslında ikonikleşmesini isterdim. İkonikleşmediği yerde bence en eksisi olan noktası soundtrack'i. Soundtrack'inde gerçekten ikonik sahnelerle ikonik şarkıların birleşimi yok. Bu dizide eksik olan bu. Umarım belki 3. sezonda bunu daha iyi yapabilirler final sezonda olacağı için. Ruby karakterinin giyimi. İlk sezon çok kötüydü. Bu karakter çok kötü giyiliyordu. Tarzı çok kötüydü. Yani sadece giyimi değil, saçı, başı, makyajı her şey çok kötüydü. Zaten soft bir karakter, onu anlıyorum. İkinci sezonda bunu biraz düzeltmeye çalışmışlar. Bunu görebiliyorsun. Karakterin biraz daha iyi giyindiğini en azından. Çünkü fakir olmak kötü giyinmek değil arkadaşlar. Ki kardeşi var. Yani çok bir kız kardeşi var. Çok iyi bir moda tasarımcısı bence. Gerçekten çok başarılı ve çok yetenekli. Ve onun kardeşi olarak bu kadar kötü giyinmek, bir de o karakter kardeşi çok konuşkan bir karakter. Yani onu öyle göndermez gibi geliyor. Yani bu diziyle ilgili yapımcısı Türk kadın bir yapımcısı olduğu için başta da söylediğim gibi Ceylan Yıldırım izliyorsa, bu video karşısına çıkarsa çok tebrik ederim. Gerçekten böyle yurt dışında çok az görüyorum ve ben de bu yolun başında bir insan olarak, yani başında demeyeyim ama hedeflediğim yer orası olarak çok duygulandım. Neden bilmiyorum. Bir kadın yapımcının bir yabancı bir işi böyle bir hale gelmesi çok bence güzel bir şey. Çok tebrik ederim. Umarım çok büyük bir alan açılmıştır. Bizim gibi Türk genç kızların böyle yurt dışlarında iş yapabilmeleri için en azından yani bir adımdır, bir görmektir, bir örnektir. O yüzden çok güzel bir şey. Buradan da tebrik ediyorum. Bu videonun sonuna geldim. Maxine Hall bu şekildeydi. İzlemenizi önerir miyim? Gençlik dizisi seviyorsanız, romantik iş seviyorsanız ve biraz da aslında karakterlerin ikilemli karakterler oluşunu izlemek istiyorsanız bu diziyi izleyebilirsiniz. Seveceğinizi düşünüyorum. Hem kafa dağıtır hem güzel bir aşk izlemiş olursunuz. Romantik bir hava. Bu kadar diyelim bu video. Bir sonraki videoda ne izlememi istediğinizi ve merak ettiğiniz dizileri, filmleri, bunların hepsini yorumlarda yazarsanız ben de en kısa sürede onları da çekerim. Sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Bay bay. Ne? Hadi bakalım.
şarkı girsin. Dın 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 dın.